Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi mantığın bittiği, inancın ve vefanın başladığı o çok ince çizgiye götüreceğim. Kürtlerin yaşadığı bölgelerde, köylerde ya da şehirlerdeki eski mahallelerde Perşembe akşamı güneş battığında havanın rengi değişir. İnsanlar arasında bir söz vardır. Kapıyı sert kapatma, eşeğe basma çünkü bugün misafirler var. Bu misafirler ne bir komşu ne de uzak bir akrabadır. Onlar bu dünyadan göçüp gitmiş ama evini, sofrasını ve çocuklarını unutmamış olan ruhlardır. Mezopotamya'nın kadim inancına göre her perşembe akşamı yani Şeva-ini, ruhlar alemi ile bu dünya arasında o devasa kapı aralanır. Kürt halk inancında ruhun bedeni terk ettikten sonra bile ailesiyle bağını koparmadığına, özellikle haftanın bu kutsal gecesinde izin alıp evine geldiğine inanılır. Peki neden gelirler? Sadece özledikleri için mi? Hayır, onlar aslında bir hatırlanma açlığı çekerler. Kapı eşiğinde beklerler. Eğer o evde kavga varsa ruhlar kederlenir. Ama eğer ev temizse, içeride huzur varsa ve o ocağın tütmesi gidenlerin adına yapılıyorsa, ruhlar ev halkına dua ederek geri dönerler. Bu inanç yaşayanları o gece için pırıl pırıl bir hazırlığa iter. Evler süpürülür, en temiz örtüler serilir çünkü misafiriniz sizin en sevdiğiniz, kaybettiğiniz o yakınınızdır ve onu kapıda mahcup etmek istemezsiniz. Bu gece dirilerle ölülerin aynı çatı altında sessizce buluştuğu o büyülü andır. Ancak bu buluşmanın asıl somutlaştığı yer evin mutfağı ve o mutfaktan yayılan kokudur. Belki bir yerlerde duymuşsunuzdur ya da bizzat şahit olmuşsunuzdur. Kürtlerde perşembe akşamları mutlaka bir helva kavrulur, yağda hamur kızartılır veya özel ekmekler pişirilir. Hiç düşündünüz mü neden her perşembe mutfaktan o kavrulmuş un kokusu yükselir? Çünkü bu kültürde inanılır ki ölüler yemeğin maddesini değil, kokusunu ve buharını yerler. Biz buna Kürtçe'de bihna miryan yani ölülerin kokusu diyoruz. Anne veya evin ninesi tavayı ocağa koyup onu yağla buluşturduğunda yükselen o dumanın öte aleme ulaştığına inanılır. Tavada tahta kaşığın çıkardığı her ses sanki öte dünyaya gönderilen bir davetiyedir. Ruh kokuyu sever, kokuyla doyar der yaşlılar. Hatta çok yaygın bir anlatı vardır. Eğer bir evde perşembe gecesi ocağın kokusu tütmezse o evin ruhları komşu evlerin bacalarına bakıp boyunlarını bükerlermiş. Bu yüzden bu koku sadece bir yemek kokusu değildir. O koku biz buradayız ve sizi unutmadık mesajıdır. Ocağın tütmesi hayatın devam ettiğini ama gidenlerin de hala bu hayatın bir parçası olduğunu kanıtlar. Bu mistik ziyafet aslında ölümü korkunç bir yok oluş olmaktan çıkarıp kokular üzerinden kurulan bir köprüye dönüştürür. Ancak ruhların karnını doyuran tek şey bu buhar değildir. Bazen sofra gerçekten onlar için kurulur. Şimdi biraz daha ileriye gidelim. Bazı yörelerde bu inanç o kadar somuttur ki ruhların gelip gerçekten o sofraya oturduğu düşünülür. Perşembe gecesi yemeğe oturulduğunda sanki o masada bir kişi daha varmış gibi davranılır. Birçok evde pencerenin önüne veya evin dış kapısının yanına bir bardak su bırakıldığını görürsünüz. Bu su yoldan gelen yorgun ruhun susuzluğunu gidermek içindir. Bazı insanlar sabah kalktığında o suya bakıp bir parmak eksilmiş derlerse o evde o gün bayram havası eser. Geldiler, ikramımızı aldılar ve gittiler diyerek huzur bulurlar. Daha da ilginci bazı bölgelerde ölen kişinin çok sevdiği bir yemek varsa o gece mutlaka o pişirilir. Eğer babanız ciğer seviyorsa ciğer yapılır. Anneniz dolma seviyorsa dolma sarılır. O bunu severdi, kokusunu duyunca mutlu olur denir. Bu aslında psikolojik bir terapi yöntemidir. Yas tutan insan bu ritüel sayesinde sevdiğini toprak altında değil, sofrasının başında hayal eder.
Bu ölümü normalleştirmenin ve acıyı evcilleştirmenin Mezopotamya usulü yoludur. Ancak bu ikramın sadece evin içinde kalması yetmez. Bu görünmez misafirlerin gerçekten doyabilmesi için o yemeğin bu dünyada bir ağza değmesi gerekir. İşte bu nokta inancın toplumsal bir mucizeye dönüştüğü yerdir. Videonun bu son kısmında bu gizemli inancın toplumu nasıl birleştirdiğine bakalım. Kürtlerde bir tabir vardır. Heyra Miryan, yani ölülerin hayrı. Perşembe akşamı ocağın buharıyla doyan ruhların tam anlamıyla huzur bulması için o yemeğin yoksullara dağıtılması şarttır. İnanılır ki bu dünyada bir açın karnı doyduğunda o lokmanın manevi karşılığı doğrudan o evin ruhunun sofrasına ulaşır. Yani ölünün gerçekten yemek yemesi için yaşayan birinin o yemeği yutması ve Allah kabul etsin demesi gerekir. Bu yüzden perşembe akşamları mahallelerde kapılar çalınır, helva tabakları uzatılır. Bu sistem sayesinde bir kişinin ölümü bile geride kalanlar için bir ekmek kapısı, bir dayanışma vesilesi olur. Kürt kültüründe bir insan sadece kalbi durduğunda değil, adı anılmadığında ve adına bir ocak tütmediğinde gerçekten ölür. Bizim yaptığımız bu ritüeller aslında ölüme karşı verilmiş bir meydan okumadır. Seni unutmadık, soframız hala senin sofran demektir. Kapanışta şunu düşünmenizi istiyorum. Belki de o ruhlar fiziksel olarak gelmiyorlar. Ama onların hatırası sayesinde binlerce çocuk seviniyor, binlerce yoksulun sofrası şenleniyor. Bu kadim gelenek bize sadece ölümü değil, yaşamı ve paylaşmayı da öğretiyor. Sizin de ailenizde ölüler gelir diye yapılan özel bir şey var mı? Ya da bir perşembe akşamı havada asılı kalan o un kokusunda bir hüzün hissettiniz mi? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu gidenlerin hatırasına beğenmeyi ve bu kültürü yaşatmak için abone olmayı unutmayın. Şeva ve bihir be, kendinize çok iyi bak.